Merhabalar tekrar. Ben doçent doktor Cihan Karadağ. Yaklaşık 14 yıldır kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Aynı zamanda tüp bebek uzmanıyım. Daha çok infertilite ile ilgileniyorum. Endoskopik cerrahi ile ilgileniyorum. Jinekolojik ameliyatlarla ilgileniyorum. Tüp bebek alanında uzmanlaştım aynı zamanda. Bugün özellikle tüp bebek tedavisi hakkında konuşmak istiyorum. Başta infertilite nedir ondan bahsetmek gerekiyor. 35 yaş altı için 1 yıl korunması ilişkiye rağmen gebe kalamayan çiftlerde, 35 yaş üstünde ise 6 ay korunması ilişkiye rağmen gebe kalamayan çiftlere infertil çiftler diyoruz. Ve bu çiftlerde araştırmaya başlıyoruz. Sebebi kadına bağlı olabilir, erkeğe bağlı olabilir ya da bazen açıklanamayan infertilite olabiliyor. Bunları araştırdıktan sonra tabii ek tedavi yöntemlerine geçme durumunda kalabiliyoruz. Tüp bebek tedavisi de infertilite tedavisinde gelişmiş, en güncel tedavi yöntemidir. İlk önce infertilitenin sebebini araştırmaya başlıyoruz. Erkekten mutlaka bir semen analizi yani spermiyogram alıyoruz. Spermle ilgili belli referans değerlerimiz var. Belli değerler aralığında mı değil mi? Sperm sayısı, hareketliliği bunlara bakıyoruz. Kadında mutlaka yumurtalık rezervine bakmak lazım. Düzenli yumurtlaması var mı yok mu buna bakıyoruz. Tüpler açık mı değil mi? Rahim ve tüplerin filmi çekilerek HSG dediğimiz bir filmle bunları değerlendiriyoruz. Ve bunların sonucunda elimizdeki verileri topluyoruz ve bu hasta için en ideal tedavi yöntemini belirlemeye çalışıyoruz. Erkekte spermle ilgili ciddi sıkıntılar varsa, doğal yollardan gebelik elde edilemeyecekse tüp bebek tedavisinde istediğimiz yöntemle gayet başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Kadında da mesela tüpler tıkalı. Burada artık aşılama ya da yumurtlama tedavileri olmaz. Direkt tüp bebek tedavisini hastalığımıza öneriyoruz. Ya da ileri derece düşük yumurtalık rezervi olan kadınlarda daha fazla vakit kaybetmemek amaçlı hastalarımızı tüp bebek tedavisine yönlendiriyoruz. Aslında genellikle ilk duyduklarını hastalar biraz ön yargılı davranıyorlar. Tüp bebek tedavisi mi, aylarca mı sürecek? Hayır, öyle bir şey değil. Tüp bebek tedavisi tabii hastaya göre farklı protokoller uygulanabiliyor ama ortalama 12 günlük bir tedavi süreci var. Her gün düzenli menstruasyonun genellikle adetin ikinci günü tedaviye başlıyoruz. Yaklaşık 10-12 gün boyunca düzenli bazı iğneler oluyor ve 3-4 aralıklarla hastamızı kontrole çağırıyoruz. Belli sayıda yumurtaları ultrasonda takip edip büyüdüklerini görünce anestezi altında yaklaşık 5-10 dakikalık bir işlemle yumurtaları topluyoruz. Baba adayı da aynı gün sperm veriyor ve sperm ve yumurtaları laboratuvar ortamında dölüyoruz. Daha sonra 3 gün ya da 5 gün sonra transfer ediyoruz gelişen embriyo sayısı ve kalitesine göre. Ya da bazen donduruyoruz. 1 ay ya da 2 ay sonra dolmuş embriyo transferi de yapabiliyoruz. Tüp bebek tedavisi başarı oranı %100 olan bir tedavi yöntemi değil. Mutlaka denedikçe başarı oranının arttığını biliyoruz. Tekrar denemeyi tavsiye ediyoruz hastalara, olmayan, başarısız olan hastalarda. Temel kriterler mutlaka iyi takip, doğru protokol, nedene göre seçilmiş bir tedavi protokolü, gerekirse ek tedaviler uygulanmalı, bilimsel literatüre uygun ek tedaviler, mutlaka güncel tedaviler uygulanmalı ve en önemlisi laboratuvardır. İyi bir laboratuvar mutlaka tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi. Tabii ki bunun bir psikolojik, iki maliyet boyutu var ve hastalar her gün düzenli iğne oldukları için bundan çekinebiliyorlar, korkabiliyorlar. Fakat bunun bir sınırı yok. Bilinen bir, kanıtlanmış bir zararı da yok. Dolayısıyla tüp bebek tedavisinde daha fazla denendikçe daha fazla başarı oranının ortaya çıkma ihtimali daha da artıyor. Yumurta dondurma daha çok henüz evlenmemiş ya da evlenmiş çocuk sahibi olmak istemeyen ama yumurtalık rezervi düşmeye başlayan, ileriki yıllarda çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda uyguladığımız bir tedavi yöntemi. Onunla da yine tüp bebek tedavisi gibi yumurta büyütme tedavileri başlıyoruz. Yumurtalarını büyütüyoruz, olgunlaştırıyoruz. Daha sonra onları toplayıp dondurup yıllarca saklayabiliyoruz. Hasta 3 yıl sonra, 5 yıl sonra 43-45 yaşına geliyor belki. Belki yumurtalık rezervi iyice düşüyor fakat dolmuş embriyolarını kullanarak çocuk sahibi olabiliyor. Bir diğer durum embriyo dondurma. Embriyo dondurma çok farklı bir durum. Embriyo dondurma çok da avantajlı bir durum. Tüp bebek tedavisi sonucunda bizim amacımız maksimum sayıda ve ideal oranda ve ideal kalitede yumurta toplamak. Aynı zamanda ne kadar fazla yumurta toplarsak o kadar fazla embriyo oluşturabiliyoruz. Döllenmiş yumurtadan bahsediyorum. Oluşan embriyoları diyelim 5 embriyo oluştu. Bir tanesini transfer ediyoruz. Tutmadı. Diğer döndürdüğünü dondurduk. Bir ay sonra tekrar aynı tedaviyi almadan direkt dolmuş embriyo transferiyle yolumuza devam edebiliyoruz. Bir diğer durum diyelim ki tuttu. Hasta bundan 2 yıl sonra 3 yıl sonra ikinci çocuğu istedi. Mevcut doğmuş embriyoyu alıp yine bu tedavi sürecini yaşamadan direkt transferle gebelik elde edebiliyoruz. Tüp bebek tedavisinde elde edilmiş mevcut embriyoların genetik araştırılması yapılarak
mevcut hastalığı taşıyor mu taşımıyor mu bunu görebiliyoruz. Mesela embriyoyu 5. gün embriyosunu alıyoruz. Oradan belli bir biyopsi alınıyor. Genetik araştırmaya gönderiliyor. Embriyo donduruluyor bu süre zarfında. Genetik araştırma sonunda herhangi bir şekilde Down sendromu, kromozomal bir anomali ya da daha spesifik bir hastalık bakmak istediğinizi SMA dahil bunlara bakıp o embriyonun hastalıklı mı yoksa sağlıklı mı olduğunu tüp bebek tedavisiyle öğrenebiliyoruz. PRP, plazma rich platelet dediğimiz bir kan, hastanın kanından alınıp özel bazı işlemler sonunda hazırlanan bir materyal ve bunun özellikle düşük yumurtalık rezervi olan kadınlarda yumurtalıklara enjekte edilerek yumurtalık rezervini arttırabileceği ya da daha kaliteli yumurta elde edilebileceği yönünde çalışmalar mevcut. Henüz kanıtlanmış değil ama daha önce başarısız olunmuş ya da düşük yumurtalık rezervi olan hastalarda düşünülebilecek bir yöntem. Tüp bebek tedavisi hastaya herhangi bir zararı olan bir tedavi yöntemi değildir. Korkulacak bir tedavi yöntemi değildir. Mutlaka tüp bebek tedavisinde doğru hekim, doğru merkez, iyi takip, iyi laboratuvar çok önemli. Sebebe göre uygun protokol çok önemli. Bunları bir araya getirdiğimizde başarı oranı çok daha yüksek olacaktır.